Kanalımdan ve mutfağımdan herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizlere tam ölçülü, tam kıvamında çok da lezzetli bir trileçe tarifi hazırladım. Şöyle yumuşacık, pamuk gibi keki ve lezzetli kremasıyla herkesin bayıla bayıla yiyeceği bir trileçe tarifi oluyor. Sözü çok uzatmadan hemen tarifimin detaylarına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. İlk olarak tatlımın kekini hazırlamakla tarifime başlıyorum. Bunun için uygun bir kasenin içerisine 6 tane yumurtamı döküyorum. Ben yumurtalarım küçük olduğu için 6 adet kullandım. Sizler büyük boy yumurta kullanacaksanız 5 tane de yeterli. Yumurtaların üzerine 250 mililitrelik su bardağıyla 1 su bardağı toz şekeri de ekliyorum ve mikserimle yüksek devirde en az 3-4 dakika bu şekilde bembeyaz krema kıvamına gelinceye kadar çırpıyorum. Trileçemizin kekinde bu aşama çok önemli. Mutlaka yumurta ve şekerin bu şekilde köpük köpük krema kıvamına gelmesini sağlayın. Şimdi de içerisine unu ekleyeceğim. Yine aynı ölçü bardağıyla 1,5 bardak unumu elemin içerisine alıyorum. Ve ardından üzerine 1 paket kabartma tozu ve 1 paket de vanilyamı ekliyorum. Kekimizin çok güzel kabarması için mutlaka unumuzu da bu şekilde eleyerek kek karışımının içerisine ilave edelim. Unu da ekledikten sonra mikserimin en düşük devrinde yine bu malzemeleri pürüzsüz güzel bir kıvam elde edinceye kadar çırpıyorum. Bu aşamada kek karışımınızı çok yüksek devirde karıştırmayın ki yumurtalarınız da sönmesin. Şöyle bu kıvamı elde ettikten sonra kesinlikle kek karışımının içerisine fazla un ilave etmeyin. Ben bugün trileçemi her evde bulunan büyük dikdörtgen borcam içerisinde yapacağım ve borcamın içerisine şöyle bir yağlı kağıt yerleştiriyorum. Bu arada fırınımızı da 170 derecede alt üst ayarda açalım ve ısıtmaya başlayalım. Hazırlamış olduğumuz kek karışımını da borcamımızın içerisine dökelim. Kek karışımını döktükten sonra borcamın içerisine eşit bir kalınlıkta yayılması için şöyle bir spatula yardımıyla güzelce üzerini düzeltelim. Şöyle tezgaha da 2-3 kez vurarak içindeki hava kabarcıklarının çıkmasını sağlayalım ve önceden ısıtılmış olan fırına kekimizi pişirmek için gönderelim. İlk 10 dakika 170 derecede, sonrasında da 150 dereceye ayarlayarak kekimizi pişirmeye başlayalım. Evet, fırındaki kekim pişerken ben de kenarda karamel sosumu hazırlıyorum. Karamel sosunu mutlaka çelik bir tencere ya da tava içerisinde yapın. Bu sayede şekerin renginin döndüğünü daha kolaylıkla anlamış olursunuz. Ben şimdi çelik tavamın içerisine 1 bardak şekeri koydum ve kısık ateşte altını açtım. İlk aşamada hiçbir şekilde şekere dokunmayın. Bu şekilde güzelce kahverengi renk aldıktan sonra bir tahta kaşık yardımıyla karıştırarak tüm şekerin güzelce erimesini sağlayın. Karamel sos yaparken mutlaka ocağınızın altı kısık ayarda olsun. Yüksek ayarda açarsanız şekeriniz yanar ve karamelinizde acımsı bir tat bırakır. Şimdi tüm şekeri erittikten sonra bir dolu yemek kaşığı olacak şekilde tereyağını içine koyuyorum ve yine tereyağını şekerle birlikte güzelce eritiyorum. Ben bugün karamel sosumu kremalı yapmayacağım. Sadece süt ve nişasta kullanarak hazırlayacağım. Bu sayede de az maliyetli, aynı zamanda da lezzetli bir trileçe yapmış olacağız. Gördüğünüz gibi yağı güzelce şekerle birlikte erittim ve kenarda 1 su bardağı sütün içerisine 1 dolu tatlı kaşığı nişasta ekleyerek güzelce çırptım. Bu karışımı şimdi içerisine ekliyorum ve karıştırarak nişastalı sütü karamel sosuma yediriyorum. Bu aşamada dikkatli olun. Tava içerisindeki karamel sos üzerinize sıçramasın. Gördüğünüz gibi böyle hızlı hareketlerle sürekli karıştırarak karamel sosumuzu koyulaştıralım.
Evet, kısık ateşte güzelce karıştırdığım karamel sosumun kıvamını da şöyle yakından göstermek istiyorum. Şimdi karamel sosumu ayrı bir kap içerisine boşaltacağım ve kenarda soğumaya bırakacağım. Mutlaka karamel sosunuzun güzelce soğuması gerekiyor. Bu yüzden dilerseniz karamel sosunuzu bir gün öncesinde de hazırlayabilirsiniz. Şimdi de trileçemizin sütlü şerbetini hazırlıyoruz. Burada 4 su bardağı kadar sütüm var. Derince bir kasenin içerisine sütümü ve 1 paket sıvı kremamı döküyorum. Sonrasında da üzerine 3 dolu yemek kaşığı olacak şekilde toz şekeri ekliyorum. Trileçenin şerbetinde kullandığınız süt mutlaka oda ısısında olsun ki içerisine eklediğimiz şeker de rahatlıkla erisin. Evet, trileçemin sütlü şerbeti de bu şekilde hazır. Şimdi bunu da kenara alıyorum ve fırındaki kekimi de artık çıkartıyorum. Söylediğim gibi ilk 10 dakika 170 derecede, sonrasında dereceyi 150 dereceye düşürerek 30 dakikada 150 derecede pişirdim. Sizler de lütfen fırınınızın ayarına göre kontrollü olarak pişirin. Şimdi kekimi kenarda soğuttum ve sonrasında altındaki yağlı kağıdı çıkartıyorum. Ben trileçeyi üst kısmı altına gelecek şekilde kekini çevirerek yapıyorum. Kekimizin üst kısmı kabuklu olduğu için sıvama aşamasında krem şantiye yapışabiliyor. Böyle yaptığınızda bu sorun da ortadan kalkmış olacaktır. Ama sizler bu şekilde yapmak zorunda değilsiniz. Dilerseniz yine direkt borcamın içerisinde şerbetini döküp diğer malzemeleri ekleyebilirsiniz. Şimdi şerbetini çok daha güzel her yerine çekmesi için bir kürdanla her yerine delikler açıyorum. Ve sonrasında kenarda hazırlamış olduğum sütlü şerbetin tamamını kekimin üzerine her yerine gelecek şekilde bir kepçe yardımıyla döküyorum. Gördüğünüz gibi kekimizin kıvamı o kadar güzel ki süt şerbetini döktüğünüzde anında çekiyor. Süt şerbetini döktüğüm kekim kenarda dinlenirken ben de bu aşamada krem şantiyi hazırlıyorum. Şöyle 2 paket krem şantinin üzerine 1 su bardağı soğuk sütü döktüm ve mikserin yüksek devriyle güzelce çırparak krem şantimi hazırlıyorum. Evet, krem şantimiz de hazır. Şimdi bu krem şantiden şöyle 2 yemek kaşığı olacak şekilde ayrı bir kabın içerisine alıyorum. Bu ayırdığım krem şantiyi trileçemin üzerine süslemede kullanacağım. Evet, kekimiz iyice şerbetini çekti ve kenarda da güzelce soğudu. Bu aşamada kekin mutlaka iyice soğumuş olması gerekiyor. Aksi halde üzerine krem şantiyi yaydığınızda krem şantiniz böyle sulanacak ve hoş olmayan bir görüntü meydana getirecektir. Krem şantinin tamamını kekimin üzerine döktükten sonra şöyle bir spatula yardımıyla da her yerine eşit kalınlıkta olacak şekilde yayıyorum ve güzelce düzelttikten sonra da bu aşamada üzerine hazırlamış olduğum karamel sosunu döküyorum. Trileçenin üzerine karamel sosunu mutlaka soğuk bir şekilde dökün. Dediğim gibi aksi halde yine krem şanti ile birlikte karışacak, böyle bulanık bir renk meydana getirecektir. Karamel sosunu döktükten sonra da böyle hassas hareketlerle yavaş yavaş karamel sosunu yine borcamın her yerine eşit bir şekilde yayalım. Bence trileçe yapmaktaki en hassas nokta burası. Çünkü trileçenin böyle o pürüzsüz parlak görünümünü yapmak bu aşamaya bağlı. Yani siz karamel sosunuzu ne kadar güzel bir şekilde sürerseniz trileçenin üstü de öyle parlak ve güzel bir kıvamda olacaktır. Evet, şimdi trileçemi süslemek için kenara ayırdığım krem şantiyi bir buzdolabı poşetinin içerisine koydum. Sonrasında ucunu da delerek bu şekilde uzun uzun şeritler halinde üzerine sıkıyorum. Sonrasında bir çöp şiş kullanarak üzerine orijinal desenini vereceğim. Şöyle yukarıdan aşağı ve aşağıdan yukarı olacak şekilde sırasıyla uzun uzun çizikler atalım. Çöp şişimizi çok derine batırmadan bu şekilde trileçemizin üzerinde süslemiş olalım.
Evet, çizikler attıktan sonraki halini de şöyle yakından size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi üzerindeki kreması pasparlak, çok da güzel bir triliçe oldu. Ben son olarak şöyle kenar kısımlarına irice dövülmüş olan biraz fındık serpiştiriyorum. Sizler de böyle seviyorsanız bu şekilde kenarlarını süsleyebilirsiniz. Trileçeyi buzdolabında en az 3-4 saat kadar dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Evet, ben bir gün öncesinde yapıp buzdolabında bir gün boyunca bekletmiş olduğum trileçemin şöyle size son halini de göstermek istiyorum. Özellikle Ramazan ayında iftar sofralarınıza çok yakışacak, çok da bereketli, az maliyetli bir trileçe tarifi oluyor. Tüm püf noktalarını paylaşmış olduğum bu trileçe tarifini beğendiyseniz eğer beğeni yapmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Şöyle bir çatal alarak da size kıvamını göstermek istiyorum. Bu güzel trileçe tarifimi deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun diyorum. Tarifimi denedikten sonraki yorumlarınızı da bekliyorum. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.